çok ızdırap verici bir hastalıktır. Allah kimseyi mezit ölümalı yapmasın. Şimdiye kadar yüzlerce, binlerce hastayı kaybetmiş bulunuyoruz. Tedavisi yoktur. Yani hasta ölmeyi çoktan arzu eder. Öleyim de kurtulayım der. Merhaba. Evet, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de birdenbire gündeme gelen bir konu. Asbestli borular. Ankara Belediyesi bu boruların değişimi için bir girişimde bulundu. Umarım değiştirilir. Peki asbest nedir? Asbest diğer adıyla amyant. Bir zamanlar dünyada en değerli mineraller arasında bulunan asbest, yalıtımda gerçekten bir mucize yaratmıştı. Ancak yıllar sonra asbestin kanserojen bir madde olduğu ve insan hayatına çok ama çok önemli tehlikeler yarattığı ortaya çıktı. Özellikle ısı yalıtımında kullanılan asbestin kullanım alanı çok geniş. Yani evdeki ütülerden gemilerdeki koruma, ısı yalıtım sistemlerine varıncaya kadar. Bir dönem dünyada en değerli maddeler arasında, yani elementler arasında kabul edilen bu amyant veya asbest 1970'lerde 80'lerde birdenbire gündeme geldi. Akciğer zarı kanserine yol açan bir madde olarak. Şimdi ilk vaka mı? Hayır. 1900 başlarında İngiltere'de bir kişi bu hastalıktan, yani akciğer zarı kanserinden ölmüş. Araştırmalar yapılmış. Soluduğu havadaki asbeste dayandırılmış. Asbestin ticaret ve endüstriye girişi 19. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşti. Birçok ülke bu minerali kullanıyor, ısı ve elektrik geçirmemesi, sürtünmeye direnci nedeniyle asbest rağbet görüyordu. İkamesi yoktu, 3000'den fazla üründe kullanılmıştı. Sahip olduğu mucizevi özellikler onu doğadaki 1500 mineralden ayırıyordu. Ancak asbestin insan vücudunda yarattığı tahribat hala anlaşılamamıştı. Oysa 1900 yılında İngiltere'de 14 yıl boyunca yoğun asbest lifi soluyan 33 yaşındaki bir işçi hayatını kaybetmişti. Asbest karşıtı lobilerin seslerini duyurabilmeleri ancak yıllar sonra 20. yüzyılın ilk yarısında gerçekleşecekti. Asbestin de en çok kullanım alanları ne? Yalıtım alanları. Yani rafineriler, ne diyeyim size, gemilerin ısısını dışarı geçirmesini engelleyen o yalıtım sistemleri, yani lokomotiflerin o kocaman kazanlarının dışa ısıyı vermemesi için yapılan yalıtım tezgahları, her şey. Çünkü asbest zaman içinde, yani çocukların bezine varıncaya kadar, fren balatası mı dersiniz, her alanda kullanılmış ve 70'lerde 80'lerde dünyanın en değerli maddesi diye tanımlanırken birdenbire akciğer zarı kanserinin ana nedeni olarak gösterilip ülke ülke yasaklanmaya başlamış. Bizim Türkiye'de de 2000'li yıllarda kullanımı yasaklandı. Asbest deyince ille kanser akla gelmeyecek. Kanserin 3 çeşidi var. Bir tanesi akciğer zarı kanseri. Akciğerde su toplamayla kendini gösteriyor. İkincisi karında su toplaması, siroz gibi şey var. Üçüncüsü sigara içen kişi böyle yerde yaşıyorsa sigara artı asbestle birlikte akciğer kanseri yapıyor. 90 kat daha fazla oluyor. Benim asbestle ilk buluşmam gariptir, İzmir'de Ali Ağa gemi söküm tesisleri. Yıllar önce böyle foto muhabiriyken oralara gittiğimde, şu anda benzerini siz Bangladeş'te, Hindistan'da görebiliyorsunuz. Çok ilkel koşullarda, adeta o Mad Max filminde olduğu gibi kaynaklarla kesilen demirler, ortaya yayılan dumanlar, o koşullarda çalışan insanlar. Ardından işte belgesellere başladık. Merak ettim, gittim. Birdenbire karşıma gemi geri dönüşüm tesisi sahiplerinin oluşturduğu bir dernek ve onun geçtiğimiz yıllarda bir uçak kazasında kaybettiğimiz Başkan Yardımcısı Mustafa Erdil Bey çıktı. O beni yıllar önce o bölgede fotoğraf çekerken tanımıştı, konuk etti. Coşkun Bey, artık biz dünya çapında gemi sökümlerine ilişkin asbestin insan sağlığına vereceği zararı sıfırladık. Hatta Türkiye'de bu işte en iyi araştırma yapan yer biz olduk dedi. Gemi söküm deyince kamuoyunda asbest insanların aklına geliyor. Asbest konusunda
Çevre Bakanlığı'nın kriterlerini yerine getirmek kaydıyla yurt dışından asbest sökümüyle ilgili tüm toz toplayıcı ve duş kabinlerini, bunun yanında maske, elbise, buna benzer bütün takım, alet, edevatları tedarik ederek ve yurt dışındaki Dekonte firmasından burada sertifikalı eleman yetiştirilmesi konusunda yardım aldık. Beni o konularda aydınlattığı gibi gerçekten bir geminin o Ali Ağa tersanesine girdiği andan itibaren oradaki uzmanlar tarafından kendilerine sunulan içindeki asbest oranları, asbestin yoğun bulunduğu bölgelerin grafikleri, haritaları, planları ve buna ilişkin uzmanların yapmış olduğu girişimler sonucu neredeyse NASA'da çalışanlar gibi özel giydirilmiş, özel olarak o gemiye bindirilen insanların o özenle yaptığı çalışmalara tanık olmuştum. Öncelikle gemi geldiği zaman size bir açıklama burada mı bulunuyorlar? Efendim şimdi gemiler buraya gelmeden önce notifikasyon denen, yani geminin hangi mevkilerinde asbest olduğunu belirten bir rapor gönderirler. Bu notifikasyon raporuna istinaden biz gemiye gireriz ekiplerle birlikte. Bir çalışma yaparız ve bu çalışmayı da şu elimde gördüğünüz bir kitapçık haline getiririz. Geminin her bölümünde yaptığımız çalışmalarda tespit ettiğimiz izolasyon maddeleri, bu asbest olabilir, cam yünü olabilir veya diğer izolasyon maddeleridir. Bunu markaladıktan sonra biz bu gemiyle ilgili Çevre İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte tekrar bir teyit için gireriz. Yani burada Çevre İl Müdürlüğü'nün bizim yaptırmış olduğumuz rapora bir teyidi mecburdur. Ve bu raporu birlikte teyit altına alırız. Şimdi Size bildirilen bir rakam var. Evet, bize Onun bildirilen doğru bir olup rakam olmadığını var. önce Onun bir... doğru olup olmadığını teyit ederiz. Şüphelendiğimiz yerlerden analiz talebinde bulunuruz. Bu analizler Avrupa'da analiz edilir ve gelen sonuçlar eğer negatifse normal işlem görür. Normal katı atık gibi bir formika ise bu. Ama asbest itibariyle diyorsa asbest işlemde görür. Türkiye'deki bütün asbestle ilgili çalışmalar buradaki deneyimli insanlar tarafından yapılıyordu. Siirt'in komşusu, eskiden ilçesi olan Batman'daki bir rafinerinin bile asbestten arındırılmasını buradaki dostlarımız yapmışlardı. Asbest bu kadar tehlikeli ama bu kadar da değerliymiş. Çünkü bir dönemlere kadar dedim ya, gemilerdeki en önemli madde. Peki mesela Ankara'da işte su borularının içinde asbest var. Asbest insan vücuduna ağız yoluyla geldiğinde zarar vermiyor. Asbestin en tehlikeli olan şekli akciğerlerden giriş şeklidir. Yani böyle deriye sürtünmesiyle veya ağız yoluyla alınmasıyla herhangi bir zararı yok. Dolayısıyla bugün bizim bölgemizde de çok kullanılıyor. Bu beyaz peksimette veya beyaz pestilde de asbest belirgin derecede kullanılıyor veya değişik pekmez çeşitlerinde. Ama genellikle bağırsak yoluyla alınan asbestin çok zararlı olduğu kabul edilmiyor. Türkiye'nin bir başka bölgesinde, Urfa'da, Diyarbakır'da çerpek dedikleri bir hastalık. Önce sıva malzemesi olarak kullanılan bu maddenin zaman içinde çatlayıp havaya karışan, gözün görmediği o kristallerinin insan tarafından solunduğunda ortaya çıkan akciğer zarı kanseri. Bölge insanı uzun bir dönem dağlardan getirdiği beyaz toprağı kullandı. Ancak etkisi yıllar sonra ortaya çıkacaktı. Asbest sinsice halkın ciğerlerine dolacak ve yaralar açacaktı. Bu konularda araştırmalar yapan çok değerli hocalarımızla görüştüm. Hatta aralarında İzzettin Barış hocamız Türkiye'deki bütün bu asbestin doğada yoğun olduğu bölgelerin haritasını yapmıştı. O da huzur içinde yatsın. Çok ciddi bir kazanç. Onun bize vermiş olduğu güzergahlarda takip ettik. 1970 yılından sonra asbestle ilgili hastalıkları odamızda bulunan bir haritaya boncuk şeyler halinde raptiyelerle dizmiştim ben.
Bu haritayı sonradan tetkik edince asbestin yapmış olduğu kanser ve diğer hastalıkları bazı yerlerde yoğunluk kazandığını gördük. Bu haritada kırmızı olarak gözüküyor, koyu kırmızı olarak. Sonra bu koyu kırmızı olan yerlere ekibimle gittim ve burada araştırma yaptık. Mezotelioma denilen hastalık genetik ile çevrenin birleşimiyle meydana gelmiş kompleks bir hastalıktır. Genetik nedir? Ahmet de alıyor, Mehmet de alıyor. Bunlar hasta olmuyor ama Cemal alınca hasta oluyor. Genetik bir yatkınlık var. Bunun üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Ama esas sorumlu madde, eğer asbest olmasa bu hastalık olmaz. Asbest sökümünü tamamlayan işçiler dışarı çıkmadan önce temizleme aracına girerler. Söküm esnasında giysilerine yapışmış olan liflerin yol açtığı tehdidin dışarı sızması böylece engellenir. Siyah odada elbise ve eldivenlerini çıkaran işçiler, beyaz odada duş alır ve dışarı temiz kıyafetlerle çıkarlar. Bazı hocalarımızla buluşup en çok akciğer zarı kanserinin olduğu bölgelere gittik. Bunlar arasında Urfa, Harran Üniversitesi'nde Mehmet hocamız bize destek olmuştu. Onun vasıtasıyla girdiğimiz o bölgede sonradan hayatını kaybeden insanlarla buluştuk. Niye mi? Çünkü yıllar önce o köy evlerinde, o güzel belde içinde yaşayan insanların kirece alternatif olarak kullandıkları beyaz sıva malzemesi çatladığında veya kentsel dönüşüm gereği o evler yıkıldığında ortaya çıkan ama kontrol edilemeyen asbestin havada kalması sonucu onu soluyan insanlar yıllar sonra bu insanların akciğer zarı kanseriyle karşı karşıya geldikleri, tedaviye başladıkları ama ne yazık ki o kaçınılmaz sonla buluştuklarını öğrendik. Hastalarımızın büyük bir kısmı bölgemizde asbestin yol açmış olduğu akciğer hastalıklarından oluşuyor. Akciğerin kireçlenmesi, akciğer zarının kalınlaşması ama bunların ötesinde nefes darlığına yol açan bir kısım tıkayıcı hastalıklar, kısıtlayıcı hastalıklar oluyor ama en yaygın gördüğümüz diğer bir hastalık da akciğer zarının kanserleri çok yaygın gözüküyor. Bundan dolayı şimdiye kadar yüzlerce, binlerce hastayı kaybetmiş bulunuyoruz. Anadolu'da, kırsal bölgede asbeste bağlı akciğer kanseri veya da akciğer zarı kanseri olan kişilerin 1 gram kuru akciğer dokusunda nasıl oluyor? Akciğer dokusunu alıyorlar, yakıyorlar, kuruyor, külü kalıyor. 1 gram kuru akciğer dokusunda 6 milyon, 7 milyon, 10 milyon asbest lifi gösterilmiştir. Bu miktar Batı'da, endüstri ülkelerinde, Avrupa'da, Amerika'da asbest işleyen işçilerin ciğerindeki kadardır. Demek ki bizim köylülerimiz tıpkı asbest işçisi gibi asbest oluyor. Neden? Doğduğundan beri soluyor adam. Asbest Türkiye'de var olan bir olay. Türkiye'de bazı bölgelerde mesela Kapadokya'da Tuzköy, asbestin doğada var olduğu bir köy. Şu anda o köyün tahliye edildiğini öğrendim. Bunu soluduktan 20 ile 40 sene sonra meydana gelir. Benim en genç hastam 26 yaşındaydı Göreme bölgesinde. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 7 yaşında kız çocuğu da vardı. Ölümü insanoğlunun ciğerlerinde saklamasına yol açan bir mineral. Ama bilimle, akılla buluştuğunda bu maddenin bu tehlikelerinden kurtulabiliyoruz. Aman dikkat diyorum. Asbest, evet pekmez yapımında, bazı şerbetlerin yapımında kullanılır. Ağız yoluyla alındığında tehlike değil ama havaya karıştığında gerçekten ölümcül bir madde. Anadolu insanının ak toprak diye tanımladığı, yani çocuklara pudra niyetine kullandığı, pekmezlerini yaparken ısı dengesini sağlasın diye koydukları o madde solunduğunda gerçekten bir tehlike. Aman dikkat diyorum. Bir başka bölümde buluşmak üzere, sağlıcakla kalınız.